Merhaba arkadaşlar, Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle bir önlük süveter çalışacağız. Süveterimi 6-7 yaş veya daha büyük bedenlere süveter isteyen takipçilerim için tasarladım. Oldukça güzel, zevkli bir örgü oldu. 3 yumak göstermiştim videoya başlarken. 3. yumağımdan kalan ipim bu kadar. 3. yumaktan yakasını ve bağcıklarını yaptım arkadaşlar. Ölçülerini de santimini de video sonunda verdim ama bu kez video başında da santim olarak ölçü vereceğim. Süveterimin uzunluğu 47 santim arkadaşlar. Yaka kısmında beden genişliği 32 santim. Ajurlu kısımda, modelli kısımda ise genişliği 33 santim. Söylediğim gibi 7-8 yaşa uygun ama çocuğun bünyesi de etkileyecektir. Daha böyle iri yapılı olanlar da 6-7 yaş veya birazcık bünyesi zayıf olan, narin olan çocuklarda da 8 yaşa olacak büyüklükte süveterim. Kullandığım malzemelerde bağcıkları yapmak için 3,5 numara çorap şişi kullandım. Lastik kısmını, ki lastiğimizde farklı bir örgü sıralarını tarif ettim. 3.25'li lastiğini ördükten sonra ajurlu kısımda 3 numara ile devam ettim. Eli sıkı olan arkadaşlar tamamen 3,5'la yapabilir. Eli bol olan arkadaşlar da 3 numara ile çalışabilir. Popcornlarını yapmak için bir tığa ihtiyacımız var. Benim tığım eski tığlardan 2 numara, vazgeçemediğim bir tığım bu. Yaka kısmını da kendi renginden bir oya ipiyle iç kısma diktim. Yakayı dikişsiz yaptım. Önce ön kısmı yapacağız. Lastik kısmını ördükten sonra modelimin sıralarını tarif edeceğim. Daha sonra popcornları yapıp yaka oyuntusu tarif ettim arkadaşlar. Ön kısmı tamamladıktan sonra arka kısmı yaptım. Arka kısımda da sadece ön kısımdaki kadar popcorn uyguladım ve devamını düz örgü ördüm. Başlayalım şimdi hep birlikte. Beni izleyen, bana destek olan tüm takipçilerime sevgilerimi yolluyorum. Kolay gelsin hepinize. Örgümüze başlıyoruz arkadaşlar. Örgümüz için 3 yumak ipimiz var. Video sonunda ne kadar ip kullandığımızı hep birlikte göreceğiz. İpimizin markası Kartopu Baby One, 100 gram, 250 metre, anti peeling bir ip. Benimle aynı renkte örmek isteyenler için renk No K258. 2 tanesini kaldırıyoruz. Diğer bir malzememiz de şişimiz. Benim şişim 3,25 milim arkadaşlar. Tarif için çok sıkı örgü öremediğim için 3 veya 3,5 kullanmak zor oluyor. O yüzden şiş tercihim 3,25 benim. Eli sıkı olan arkadaşlar 3,5 numara, eli normal olan arkadaşlar da, bol olanlar da 3 numara kullanabilir. Bana şiş markası soran arkadaşlar için de şişimin markası Addi. Gayet güzel bir şiş. Şişimize ilmeklerimizi atıp hazırladım ben. Örgümüz için bize 93 ilmek lazım. 93 ilmekle bir ters bir düz lastik öreceğiz. Başlıyoruz şimdi. Lastiğimizin ters yüzünden, ki şimdi ters yüzdeyiz, ters yüzünden tüm ilmekleri öreceğiz. Düz yüzden ise düz ilmekleri örmeden alıp ters ilmekleri öreceğiz. Bir tane düğüm atıyorum bu kısma ve başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Devamında bir tane ters ilmek örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra ters ilmekle başlamaya dikkat edin arkadaşlar bu lastikte. Devamında bir tane düz ilmek örüyorum.
Daha sonra ters ilmek örüyorum. Tekrar düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek. Sıra sonuna kadar öreceğim. 5-6 ilmek kalınca bu kısımda tarife devam edeceğim. Sıra sonundayız. İlmeklerimizi bir ters bir düz örerek ilerliyoruz. Düz ilmeğimi ördüm, tekrar ters ilmek ördüm. Düz ilmek ördüm, ters ilmek ördüm. Bir tane daha düz ilmek örüyorum. Ters ilmekle sırayı tamamlayıp kenar ilmeğimi şişime takıyorum. Düz yüze çeviriyorum örgüyü. Düz yüzde kenar ilmeğime şişimi takıyorum. Örüp birazcık ipimi sıkılayıp yerleştiriyorum. Devamındaki düz ilmeği sağ yöndeki şişime örmeden alıyorum. Daha sonra ters ilmeği ters örüyorum. Düz ilmeği yine şişime örmeden alıyorum. Ters ilmeği ters örüyorum. Tekrar düz ilmeği aldım örmeden, ters ilmeğimi ters ördüm. Yeniden düz ilmeği örmeden alıyorum. Ters ilmeği ters örüyorum. Düz ilmeği yine örmeden alıp ters ilmeği ters ördüm. İkinci sıraya böyle örerek devam ediyoruz. Düz ilmekleri örmeden şişimize alıp ters ilmekleri örüyoruz. Sırayı tamamlıyorum. Ters yüzde tarife devam ediyorum. Sırayı tamamlayacağım demiştim arkadaşlar ama sıra sonunu da tarif etmek istiyorum. Son olarak bir tane ters ilmek ördüm. Düz ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Sıradaki ters ilmeği örüyorum. Düz ilmeği örmeden şişime alıyorum. Kenar ilmeğimi ördüm ve sırayı tamamladım. Örgümüzün ters yüzüne başlıyoruz örmeye. Kenar ilmeğimizi düz yüzde örmüştük. Şimdi sağ yöndeki şişimize örmeden taktık. Daha sonra sıradaki ilmeği ters örüyoruz. Ters ördükten sonra birazcık fazlalık olan ipimizi kenar ilmeklerinde yerleştiriyoruz. Sıkıladım. Şişe göre bir ilmek oldu. Bol bırakmıyorum bu iki ilmeği. Daha sonra düz ilmeği örüyorum. Ters ilmeği de örüyorum. Tekrar düz ilmek, ters ilmek. Düz ilmeği yanlış aldık. Dolayıp alıyoruz. Doladım, aldım ve ters ilmek. Düz ilmek, ters ilmek. Düz, ters. Ters yüzden de sırayı tamamlıyorum. Düz yüzde tekrar tarife devam edeceğim. Söylediğim gibi kenar ilmeklerinde ilmeklerinizi sıkılamayı unutmayın. Düz yüzdeyiz yine. Kenar ilmeğimizi sağ yöndeki şişimize alıyoruz. Devamındaki düz ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimize taktık. Yine son ilmek için ipimizi biraz çekip şişe göre sıkı bir ilmek yapıyoruz. Daha sonra sıradaki ters ilmeği
ters örüyoruz. Yeniden sıkılıyorum. 3 ilmek de şişime göre bol değil. Daha sonra yine düz ilmeği örmeden alıp ters ilmeğimi örüyorum. Düz ilmeği örmeden alıyorum. Ters ilmeği örüyorum. Tekrar düz ilmeği örmeden şişime alıp ters ilmeğimi örüyorum. Yeniden düz ilmek ve ters ilmek. Düz ilmeği örmeden sağ yöndeki şişe taktım, ters ilmeği ördüm. İpimiz örgünün ters yüzünde duracak. Devam edip lastik mesafesinin yeteri kadar santim olana kadar örüyorum. Tamamladığımda santimle ve sıra ile size ölçü vereceğim arkadaşlar. Lastik örgümüzü tamamladık arkadaşlar. Düz yüzden görüntüsü ve ters yüzü. Santim olarak ölçtüğümüzde de lastiğimizin yüksekliği 3,5 santim. Sıraları da düz yüzden sıralarımızı sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ilmeğimiz var. Düz ilmek 9'uncusu şişte. Şimdi 2 sıra örgü yapacağız. Düz yüzde düz, ters yüzde ters. Daha sonra model kurulumuna başlayacağız. Düz örgü yaparken sağ yönde ve sol yönde 11 ilmekten oluşan bant kısmı olacak. Onun için tekrar kenar ilmeğimi alıyorum şişime, yerleştiriyorum. Daha sonra 11 ilmek olana kadar lastik örgü örüyorum. Kenar ilmeğimi aldım, düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. İlmeklerimi sıkılayıp şişime göre yerleştiriyorum. Düz ilmeğimi örmeden alıp yine ters ilmeğimi örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden alıp ters ilmeğimi ördüm. Düz ilmeğimi aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Düz ilmeğimi alıp ters ilmeğimi ördüm. Sayıyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek lastik örgü yaptım. 11 ilmekten sonraki ilmekleri düz örmeye başlıyorum. Diğer yönde 11 ilmek kalana kadar ilmeklerimin tamamını düz öreceğim. Sol yönde 11 ilmeğim kalınca bu kısımda tarife devam edeceğim. Sol yöndeyim. Sol yöndeki şişimde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane ilmeğim var. Düz örmeyi bırakıyorum. Düz ilmekle örmeyi ve yine lastik örgüsüne dönüyorum. Lastik örgüsü için ilk sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar ters ilmek örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi ördüm. Düz ilmeği örmeden aldım. Tekrar ters ilmek. Düz ilmeği örmeden aldık. Ters ilmek. Daha sonra düz ilmeğimi örmeden alıp kenar ilmeğimi örüyorum. Ters yüzü çeviriyorum. İlmeklerimi birazcık sıkılaştırıyorum. Daha sonra sıradaki ilmeği ters örüp yine yerleştiriyorum. Düz ilmeğimi düz örüyorum. Ters ilmeği örüyorum. Düz ilmek, ters ilmek ve düz ilmek. Ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek ve düz ilmek. Sayıyorum ilmeklerimi, kontrol ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane. 11 ilmekten sonraki ters yüzdeki ilmekleri ters örüyorum.
Sırayı tamamlıyorum arkadaşlar. Düz yüzde model kurulumu için başlıyoruz. Ters yüzde yine sol yönde 11 ilmek bant ilmeğimiz var. Ters yüzden sıramı tamamladım arkadaşlar. Sağ yöndeki 11 ilmekten oluşan lastik kısmını da ördüm. Sol yönde de 11 ilmekten oluşan lastik kısmımız var. İkisinin ortasında kalan ilmeklerimize biz model kurulumu yapacağız. Modelimiz böyle ajurlu çıtı pıtı bir model arkadaşlar. Önlük süvetere çok yakışacak. 13 ilmekten kurulum yapacağız. Daha sonra sağ yönden ve sol yönden iç tarafa doğru keserek ilmeklerimizi azaltacağız ve bir de bu kısımda yine ikinci bir ajur çalışması ve popcorn yapacağız. Örmesi oldukça kolay arkadaşlar. İlk sıra kurulumu tamamen anlatacağım. Birinci sıra kurulumdan sonra ters yüzde bu popcornlarımızı yapacağız. Düz yüzden sıraları anlattığım zaman ilerleyen sıralarda ters yüzden tarif yapmayacağım. Çünkü tüm ilmekler ters örülecek. Bir de ilmeklerin yerleşimini anlatmak istiyorum model kurulumuna geçmeden önce. 11 ilmek lastik ilmeklerini örerek başlayacağız. Daha sonra 1 ilmek düz öreceğiz. 13 ilmeğe birinci modeli kuracağız. İki modelin arasında 1 ilmek düz öreceğiz. İkinci modelimizi yine 13 ilmekten kurup 1 ilmek düz öreceğiz. Üçüncü modelimiz yine 13 ilmek, 1 ilmek düz. Dördüncü modelimiz yine 13 ilmekten kurulacak. 1 ilmek düz. Beşinci modelimizde yine 13 ilmekten kurduktan sonra 1 ilmek düz örüp sol yönde kalan 11 ilmeği de lastik ilmeği olarak örüp tamamlayacağız. Toplamda 93 ilmeğimiz var. Bu sayıları ekrana da yazacağım arkadaşlar. Ayrıca bu şekilde yakın tutuyorum ki not alabilirsiniz. Başlıyorum şimdi. Artık bu kısımdaki örülüşü öğrendiğimiz için lastik örgüyle vakit kaybetmeyeceğiz. Başlarken 11 ilmeğimi örüp daha sonra size tarife model kısmındaki ilmeklerden başlayacağım. 1 ilmek düz örüyorum. Devamında bir ajur doluyorum şişime. 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte sola kes yapıp örüyorum. Devam edip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek düz ördüm. 9 ilmek düzden sonra 10. ve 11. ilmeği şişimden alıyorum. Yönlerini düzeltiyorum. 11. ilmeği 10. ilmeğin üzerine atıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Sağ kes yapıyorum yani. Bir tane ajur doluyorum. 1 ilmek düz örüyorum. İlk modelin kurulumunu tamamladık. 13 ilmekten yaptık. 9 ilmek düz ilmek, 2 tane bu yönde, 2 tane de bu yönde, toplam 13 ilmek. İkinci model için bir ajur doluyorum. 2 ilmeği şişime alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 düz ilmeği tamamladık. Kontrol ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. 10. ve 11. ilmeği yine şişimizden aldık. Çıkarttık şişimizden. Diğer ilmeği üzerine atıp ikisini birlikte sağ kes yönünde ördük. 1 ilmek doladık. 1 düz ilmek ördük. 1 ilmek daha doluyoruz. 2 ilmeği birlikte sola kes yapıyoruz. 3. modele başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 ilmek. 9 ilmekten sonra 10. ve 11. ilmeği şişime aldım. Yönlerini düzelttim. İkisini birlikte sağ kes yaptım. Bir ajur doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Bir ajur daha dolayıp devamındaki 2 ilmeği 3. model için ikisini birlikte sola kes yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tamamladık. 9 ilmek. 10. ve 11. ilmeği şişimizden aldık. Yönlerini düzeltip sağ kes yaptık. Bir ajur doladık. Bir düz ilmek ördük. Tekrar ajur doladık. 2 ilmeği şişimize alıp ikisini birlikte sola kes yaptık. Devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek. 9 ilmekten sonra yine 10. ve 11. ilmeği aldık şişimizden. Yönünü düzelttik. Birlikte sağ kes yaptık. Bir tane ajur doladık. Bir düz ilmek örüp model kurulumunu yaptık. Sol yöndeki şişimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmeğimiz var. 11 ilmeğin lastik için örmeye başlıyoruz. Ters ilmeğimi örüp düz ilmeğimi örmeden alıp yine örülüşüne göre devam edip ters yüzde anlatıma devam edeceğim. Sırayı tamamladık. Ters yüzde devam ediyorum. Ters yüzdeyiz. Popcornlarımızı yapacağız. Popcornlarım için ilmeklerimi sayıp hizalarına ayraç taktım şaşırmamak için. Ajur ilmeğinden sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane ters ilmek örüp bu ilmeğimize popcorn yapacağız. Diğerleri de işaretli arkadaşlar. Sayarak yapacağım yine. Başlıyoruz şimdi. Bir tane ters ilmek örüyorum. Daha sonra doladığım ajur ilmeğini delik olacak şekilde örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters örünce ayraç taktığım ilmekteyim. 6. ilmek tığımı alıyorum. Tığım 2 numara arkadaşlar. Çok kalın tığlarla yapmayın popcornu. İlmeğimize taktık tığımıza. Bir zincir çekiyoruz. Bir zincir daha çekiyoruz. Daha sonra tığımın üzerine ipimi alıyorum ve dolgu yapmaya başlıyorum. 4 dolgu yapacağım. 1, 2. 2 de çıkarak bir trabzan yaptım. İkincisi yine 2 de çıkıyorum. Üçüncüsü tığımın üzerine ipimi aldım ve dördüncüsü. 4 tane dolgu yaptım. Bir tane de zincir. Tığımda 5 tane zincir var. İlmeği çıkarıyorum. Hepsini birlikte topluyorum. Bir zincirle yerleştiriyorum. Daha sonra örgünün bir alt sırasından tığımı takıp bir ilmek alıyorum. Tığdaki ilmekten kaydırıyorum, sıkılaştırıyorum. İlmeğimi tığımdan şişime alıyorum. Sağ yöndeki şişe alıyorum popcorn yaptığım ilmeği ve yerleştiriyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters örüp ajur ilmeğini örüyorum. Bir tane ters ilmek örüyorum. Ajur ilmeğini örüyorum. Ajur ilmeğinden sonra 1, 2, 3, 4,
5 ilmek ters örünce yine popcorn yapacağımız ilmekteyiz. Şişimi bırakıyorum, tığımı alıyorum. Bir zincir yaptım, ilmek aldım, zincirimi yerleştirdim, bir zincir daha çekiyorum ve tığımın üzerine ipimi alıp yine 4 tane dolgu yapıyorum. 2'de çıkıyorum dolgularımı, 1 2 ve tığımda bekletiyorum ilmeklerini. Üçüncüsü, ve dördüncüsü. Tığımda 5 ilmek olunca hepsini birlikte topluyorum. Bir zincirle yerleştiriyorum. Daha sonra ilmeği şişimden çıkartıp bir alt sıradan tığımı takıp bir ilmek daha alıp popcorn ilmeğinden kaydırıyorum. Direkt sağ yöndeki şişimize de alabiliriz. Alıp popcornumuzu yerleştiriyoruz ve devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm, ajur ilmeğini örüyorum. Bir ters ilmeğimi örüp tekrar bir ajur ilmeği daha ördükten sonra 1 2 3 4 5 ilmek ters örüyorum. 5 ilmek ters örünce 6. ilmekte ayraç takılı. Bu ilmeğimiz bizim yine popcorn ilmeği. Düz yüzden de gösterdiğimde popcornlarımızın görüntüsü böyle. Tığımı alıyorum. Bir zincir çekiyorum, ikinci zincir ve dolgularımı yapmaya başlıyorum. Birinci dolgum, ikinci dolgum, üçüncüsü ve dördüncüsü. Popcornlarda sıkı yapmaya gayret edin arkadaşlar. Hepsini birlikte topluyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Daha sonra ilmeğimi çıkartıp bir alt sıradan tığımı takıp bir ilmek alıyorum. Tığımı bırakıp popcorn ilmeğini sağ yöndeki şişime takıp devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. Ajur ilmeklerini örüp bir tane de ters ilmek örüp ikinci ajur ilmeğini ördüm. Sayıyorum yine 1 2 3 4 5 ilmek ters ördükten sonra 6. ilmekte popcorn yapacağımız ilmekteyiz. Tığımızı aldık. Zincirimizi çektik. Bir tane daha çektik. Ve dolgularımı yapıyorum. Birinci dolgum, ikinci dolgum, 3 ve dördüncüsü. Tamamladım dolgularımı. Topluyorum hepsini birlikte. Bir zincirle yerleştirdik. Bir alt sıradan ilmek takıp zincirdeki ilmekten kaydırdık, tığı bıraktık. Sağ yöndeki şişime taktım popcorn ilmeğini, devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm, ajur ilmeğini ördüm, bir ters ilmek ördüm, ikinci ajur ilmeğini ördükten sonra 1 2 3 4 5 ilmek ters örüyoruz. Yine
6. ilmekteyiz. İşaretimi taktığım ilmekteyim. 5. popcornumu yapmaya başlıyorum. Tığımı taktım. Bir zincir çektim. Bir tane daha çekiyorum. 4 tane dolgu yapıyorum. 2 de çıkarak 1, 2, 3 ve dördüncüsü. Tığımda 5 tane ilmek var. Hepsini birlikte topluyorum. Bir zincirle yerleştirip bir alt sıradan ilmek takıp popcorn ilmeğinden kaydırıyorum. Sağ yöndeki şişime takıyorum popcorn ilmeğini. Devam edip 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters örüyorum. Bir ajur ilmeği örüyorum. Bir tane ters ilmek örüp model ilmeklerini tamamlıyorum. Şişimde 11 tane lastik ilmeğim kaldı. Ters yüzden sıramı tamamlıyorum. İlmeklerimi örerek düz yüzde modelin 3. sırasıyla tarife devam ediyorum. Tamamladık 2 sıra modeli. Şimdi 3. sıra düz yüzdeyiz. Modelimizde şimdi popcorn'un üzerindeki bu 2 ajurluk minik bölümü de ekleyeceğiz arkadaşlar. Başlıyoruz şimdi. Şişimizde 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmeğimizi örüp tamamladık. Şişimi de değiştirdim bu arada. Örgümle, ipimle uyumlu olmadığı için herhalde sürekli gıcırtı yaptı. Başlıyoruz şimdi model ilmeklerine. 1, 2 ilmek düz örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. Devamındaki 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte düz örüyorum. Daha sonra bir tane düz ilmek örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Devamındaki 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte düz örüyorum. Popcorn ilmeğini düz örüyorum bir tane. Diğer yönden 2 ilmeği şişime alıp ikisinin yönünü düzeltiyorum. İkisini birlikte sağ kes yapıp örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Daha sonraki 2 ilmeği yine bir tanesini diğerinin üzerine atıp ikisini birlikte düz örüp sağ kes yapıyorum. İlk modelimizin işlemlerini yaptık. Şimdi bir tane ajur doluyoruz. 1, 2, 3 ilmek düz örüyoruz. Tekrar ajur doluyoruz. 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Bir tane düz ilmek örüp tekrar ajur dolayıp 2 ilmeği şişimize alıp ikisini birlikte örüyoruz. Bir tane daha düz ilmek örüyorum. Daha sonra sol yönden 2 ilmeği şişimden alıp düzeltip ikisini birlikte düz örüyorum. Bir ajur daha doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. 2 ilmeğimi düzeltip ikisini birlikte sola kes yapıyorum. Tekrar bir ajur doluyorum. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Yeniden bir ajur daha doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar ajur doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane düz ilmek örüp popcorn'dan sonraki 2 ilmeği şişimden alıp yönünü düzeltiyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. 2 ilmeği birlikte düzeltip
çıkardım şişimden, düzelttim. İkisini birlikte örüyorum. Tekrar bir tane ajur doluyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar ajur dolayıp 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir düz ilmek daha örüp tekrar ajur dolayıp 2 ilmeği birlikte örüyorum. Popcorn ilmeğini düz örüyoruz. Popcorn'dan sonraki 2 ilmeği yine şişimizden alıp yönlerini düzeltip ikisini birlikte örüyoruz. Bir tane ajur doluyoruz. Bir ilmek düz örüyorum. Diğer 2 ilmeği yine bir tanesini diğerinin üzerine atıp ikisini birlikte örüyorum. Tekrar ajur doluyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Ajur doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane düz ilmek örüp tekrar ajur dolayıp 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Sol yöndeki şişimdeki ilk 2 ilmeği yönlerini düzeltip ikisini birlikte örüyorum. Bir ajur doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. 2 ilmeğimi şişimden alıp bir tanesini çizgi olacak şekilde olanı diğerinin üzerine atıp ikisini birlikte örüyorum. Bir ajur doluyorum. 1 2 ilmek düz örüp model ilmeklerinin örülüşünü tamamlıyorum. Şimdi diğer yöndeki 11 ilmeği tamamlayacağım. Sol şişimizdeki 11 ilmeği tamamladık. Ters yüze dönüyorum. Bant ilmeklerini bant örülüşüne göre örüyorum. Model ilmeklerinin tamamını ters örüp doladığım bu ajur ilmeklerini ters olacak şekilde örüyorum. Sıramı tamamlayıp düz yüzde tarife devam edeceğim. Ters yüz 4. sıra devam ediyoruz. 5. sıradayız. Modelimiz biraz kendini belli etti arkadaşlar. Yine sol yöndeki bant ilmeklerini tamamladık. Şimdi modele başlıyoruz. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. Devamındaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Bir tane daha ajur doluyorum. Daha sonra bu 3 ilmeği şişime alıp üçünü birlikte düz örüyorum. Eksilen ilmeklerin yerine yine bir tane ajur doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Diğer 2 ilmeği şişimden alıp yönlerini düzeltip örüyorum. Model ilmeklerimiz 13 ilmekti. 2 4 6 7 ilmek kaldı. Bu kısımdaki ilmekler ise çoğalmaya başladı. Bir tane ajur doluyoruz. 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyoruz. Ajur doluyoruz. 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Bir düz ilmek örüyoruz. Tekrar bir tane ilmek dolayıp 3 ilmeği şişimize alıp üçünü birlikte düz örüyoruz. Tekrar bir tane ajur dolayıp bir düz ilmek örüp diğer 2 ilmeği yine düzeltip ikisini birlikte örüyoruz. Bir tane ajur doluyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. Bir ajur doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane düz ilmek örüp ajur dolayıp 3 ilmeği şişime alıp üçünü birlikte düz örüyorum. Bir ajur daha doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Diğer 2 ilmeği
sol yöndeki şişten alıp düzeltip ikisini birlikte örüyorum. Tekrar bir ajur doluyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyoruz. Bir tane ajur doluyoruz. 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Bir düz ilmek örüp bir tane ajur dolayıp bu 3 ilmeği şişimize alıp üçünü birlikte örüyoruz. Tekrar ajur doluyoruz. Bir düz ilmek örüp diğer 2 ilmeğimizi şişimizden alıp düzeltip ikisini birlikte örüyoruz. Yeniden yapacağız. Tekrar bir ajur doladık. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördük. Bir tane ajur doladık. 2 ilmeği birlikte ördük. Bir tane düz ilmek örüyoruz. Ajur doluyoruz. Popcorn'un hizasındaki 3 ilmeği üçünü birlikte şişimize alıp düz örüyoruz. Bir ajur daha doluyoruz. Bir düz ilmek örüp yine bu 2 ilmeğimizi şişimizden alıp diğerini üzerine atıp ikisini birlikte düz ördük. Bir tane ajur doladık. 1 2 3 ilmek düz örüp model ilmeklerini tamamladık arkadaşlar. Şimdi sol yöndeki ilmeklerimi örüp sırayı tamamlayacağım. Ters yüzden sıramı tamamlayacağım. Kenar ilmeğimi de örüp takıyorum. Tamamladık sıramızı. Ters yüzden yine model ilmekleri ters. Bu ilmeklerimiz banda göre örülecek. 6. sıra ters yüz, 7. sıra düz yüzde tarife anlatıma yine devam ediyorum. Düz yüzdeyiz. Başlıyoruz model ilmeklerine. 1 2 3 4 ilmek düz örüyorum. 4 ilmek düz ördükten sonra bir tane ajur doluyorum. 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte örüyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. 4. ve 5. ilmeği şişimden alıp yönünü düzelttim. İkisini birlikte ördüm. Bu kısımda birleştireceğimiz kısımda artık sadece 5 ilmeğimiz kaldı. Bir tane ajur doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz örüyoruz. Tekrar ajur doluyoruz. 2 ilmeği şişimize alıp ikisini birlikte örüyoruz. 1 2 3 tane düz ilmek örüp 2 ilmeği düzeltme yapıp birlikte örüyoruz. Tekrar ajur doluyoruz. 7 ilmeği düz örüyoruz. Ajur olan kısma gelince zaten kendini belli ettiği için tekrar ajur doluyoruz. 2 ilmeği birlikte örüyoruz. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Diğer 2 ilmeği düzeltme yapıp ikisini birlikte örüyorum. 1 2 3 4 5 tane ilmeğim var. Tekrar ajur doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz örüyorum. Bu sıraları örgüye yeni başlayan arkadaşlarım için tam sıra tarif edeceğim.
Ama diğer modelimizi kurduğumuzda ikişer ya da üçer model üzerinden tarif yapacağım arkadaşlar. Ajurumuzu doladık. 2 ilmeği birlikte ördük. 1, 2, 3 düz ilmek. Devamında 2 ilmeği birlikte ördük. Bir ajur doladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz ördük. Tekrar ajur doladık. 2 ilmeği birlikte ördük. 1, 2, 3 ilmek düz ördük. Sol yöndeki şişimizden ilk 2 ilmeği alıp yönünü düzeltip ikisini birlikte ördük. Bir tane ajur doladım. 1, 2, 3, 4 tane düz ilmek ördükten sonra sol yöndeki şişimde bant ilmeklerim kaldı. Bant ilmeklerini örüyorum. Ters yüzden sıramı tamamlıyorum. Düz yüzde tekrar anlatımı yapacağım. Tekrar düz yüzdeyiz. 1, 2, 3, 4 tane ajurumuz oldu. Başlıyoruz yine modelimizi örmeye. Sol yöndeki ilmeklerimizi tamamladık. 11 ilmeği ördük. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Bir tane ajur doladım. 2 ilmeğimi şişime aldım. İkisini birlikte ördüm. 1 ilmek düz ördüm. Sol yöndeki şişimdeki 2 ilmeği aldım. İkisini birlikte düzelttim ve ördüm. 13 ilmekten kurduğumuz modelimizde 3 ilmeğimiz kaldı. Bir tane ajur doladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane düz ilmek ördüm. Bir ajur doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Sol yöndeki şişimdeki 2 ilmeği bu şekilde düzeltme yapıp ikisini birlikte örüyorum. Tekrar ajur doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek düz örüyoruz. Ajur doluyoruz. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Diğer yöndeki 2 ilmeği yine düzeltme yapıp ikinci sıradakini birinci sıranın üzerine atıyorum, örüyorum. Tekrar dolayıp ajur dolayıp ilmekleri düz örüyorum. Ajur olan kısma kadar düz örerek devam ediyoruz. Ve geldik ajur dolayacağımız bölüme. Ajurumuzu doladık. 2 ilmeği birlikte ördük. Bir düz ilmek ördük. Yine düzeltmemizi yapıp 2 ilmeğimizi birlikte ördük. Tekrar ajur dolayıp düz ilmekleri örüyoruz. Tekrar bir tane ajur doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir düz ilmek ördükten sonra sol yöndeki şişimden 2 ilmeği yine alıp ikinciyi birincinin üzerine atıp birlikte örüyorum. Bir ajur dolayıp 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüp model ilmeklerini tamamlıyorum. Yine bandımı öreceğim. Ters yüzden de sıramı tamamlayacağım. Düz yüzde anlatıma devam edeceğim. Düz yüzdeyiz. 11 ilmeğimizi tamamladık. Model ilmeklerine başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5,
6 ilmek düz ördüm. 6 ilmek düz ördükten sonra bir tane ajur dolayım. Düz yüzdeyiz. 1 2 3 4 5 tane ajurumuz oldu. Altıncısını yapacağız. 11 ilmeğimizi örüp tamamladık. Model ilmeklerine başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane düz ilmek ördüm. 6 düz ilmekten sonra bir tane ajur doluyorum. 3 ilmeği şişime alıyorum. Üçünü birlikte örüyorum. Yerleştiriyorum biraz. Bir ajur daha doluyorum ve bu kısma kadar ilmekleri düz örüyorum. Artık saymama gerek yok. İyice kendini belli etti modelimiz. Tamamladık ilmekleri. Ajur olan bölüme gelince yine bir tane ajur doluyoruz. 3 ilmeği birlikte şişimize alıp üçünü birlikte örüp ipimizi biraz sıkılaştırıp tekrar ajur dolayıp ilmekleri düz örerek diğer ajur olan kısma devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar lütfen izlerken birazcık böyle özen istiyorum. Çünkü o kadar uğraştım ki bir ilmekten veya bir tane sözden defalarca çekim silmek zorunda kaldım. Yine ajur olan bölüme gelince bir tane ajur doluyorum. 2 ilmeği, 3 ilmeği ilk önce ikisini alıyorum. Daha sonra üçüncüsünü de alıp üçünü birlikte düz örüyorum. Bir tane daha ajur doluyorum. 1 2 3 bu şekilde devam edip ilmekleri düz örerek ajur olan bölüme kadar ilerliyoruz. Yine bir tane ajur doluyoruz. 3 ilmeği şişimize alıp üçünü birlikte ördük. Bir tane daha doladık. Devam ediyoruz. Bu kısma kadar örüyoruz. Çekimimin net çıkması için de masadan örtüyü kaldırdım. Örtüyle net çıkmadı arkadaşlar. Tekrar ajur doluyorum. 3 ilmeği birlikte şişime alıp üçünü birlikte örüyorum. Yerleştiriyorum. Bir ajur daha doluyorum ve 1 2 3 4 5 6 tane düz ilmek örüp model ilmeklerini tamamlamış oldum. Modelimizde zaten ilk yarım olan modeli tamamladık. Kendini belli etti. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Ters yüzden sıramı tamamlıyorum. Düz yüzde tarife devam edeceğim. Ters yüzden sıramızı tamamladık arkadaşlar. Yarım modelimizi tamamladık. Şimdi 2 sıra örgü yapacağız. Düz yüzde düz, ters yüzde ters. Bu 2 sıra örgüyü tamamladıktan sonra yeniden bir model kurulumu yapacağız. Ve tam olarak öreceğiz bu kez modeli. Tüm ilmekleri düz örüyoruz. Herhangi bir işlem yok. Diğer ters yüzden de sırayı tamamlayıp düz yüzde anlatım yapacağım. Tamamladık 2 sıra örgümüzü. Şimdi yeniden modelimize başlıyoruz. Tam yapacağımız modeldeyiz. Modelimiz için sağ ve sola kesmeler yapacağız. Kesmelerin ortasında kalan ilmekleri de ajurlarda düz örerek ilmekleri çoğaltacağız. Bu kısımdakiler de azalacak. Bant ilmeklerimizi örüp tamamladık. Model için başlıyorum. 1
2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek düzden sonraki bu kısımdaki 5 ilmeğimize işlem yapıp modelimizi kuracağız. İlk 2 ilmeği şişimden alıyorum. İkinci ilmeği birinci ilmeğin üzerine attım. İkisini birlikte ördüm. Bir tane ajur dolayıp bir düz ilmek ördüm. Tekrar ajur doladım. 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte düz ördüm. 2 ilmek kesip 2 tane ajur doladım arkadaşlar. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane düz ilmek örüyorum. 9 tane düz ilmekten sonraki 5 ilmeğe yine model kurulumu yapacağız. İlk 2 ilmeği aldık. Düzeltmesini yaptık. İkisini birlikte ördük. Bir tane ajur doladık. Bir düz ilmek ördük. Tekrar ajur doladık. 2 ilmeği şişimize alıp ikisini birlikte düz ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ilmek. 9 ilmeği ördük. Yine modelimizdeyiz. İlk 2 ilmeği alıyorum şişimden. İkisini birlikte ördüm. Ajurumu doladım. Bir düz ilmek ördüm. Tekrar ajur doladım. 2 ilmeği birlikte şişime alıp ördüm. 9 ilmek öreceğiz yine. İlmeklerimizi düz örerek tamamlayacağız 9 ilmeği. Ve yine işlem yapacağımız 5 ilmekteyiz. İlk 2 tanesini alıyorum şişimden, düzeltiyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar ajur dolayıp 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte düz örüyorum. Yine 9 ilmek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmekten sonra 5. modelimizi kuracağız. İlk 2 ilmeği aldım. İkinci ilmeği birinci ilmeğin üzerine atıp ikisini birlikte ördüm. Ajurumu doladım. Bir düz ilmek ördüm. Tekrar ajur dolayıp 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüp model ilmeklerini tamamladım. Daha sonra bant ilmeklerini tamamlayacağım. Ters yüzden de sıramı tamamlayıp düz yüzde anlatıma devam edeceğim. Düz yüzdeyiz tekrar. İkinci modelde ikinci ajurumuzu yapacağız. 11 ilmeğimizi tamamladık. Model ilmeklerine başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 ilmek düz örüyorum. 5. ve 6. ilmeği şişimden alıp 6. ilmeği 5. ilmeğin üzerine atıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir ajur doluyorum. 1, 2, 3 ilmek örüyorum. Tekrar bir ajur dolayıp 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz örüp 8. ve 9. ilmeği yerini değiştirip ikisini birlikte örüyorum. Tekrar ajur doluyorum. 1, 2, 3 ilmek düz örüp bir tane ajur doluyorum. 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte örüyorum. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz ördüm. 8. ve 9. ilmeği şişimden alıp düzeltme yapıp ikisini birlikte ördüm. Bir ajur doladım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Ajurumu dolayıp 2 ilmeği birlikte örüyorum ve sol yöne doğru ilmeklerimi bu kısma kadar örüyorum. Diğer iki modelime anlatım yapmayacağım. Aynısı arkadaşlar. Düz yüzden sıramı tamamlayacağım. Ters yüzden de sıramı tamamlayıp düz yüzde yine anlatım yapacağım. Tekrar düz yüzdeyiz. 11 ilmeğimizi tamamladık. Model ilmeklerine başlıyoruz. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. 4. ve 5. ilmeği şişimden alıp ikisine düzeltme yapıp ikisini birlikte örüyorum. Daha sonra bir tane ajur doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. Bir ajur doluyorum. 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte sola kes yönünde örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. Yine 6. ve 7. ilmeği şişimden alıp ikisini düzeltip sağ kes yapıp örüyorum. Bir ajur doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüp ajur dolayıp 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Diğer modellere de aynısını örerek devam ediyoruz. Ters yüzden sıramızı tamamlayıp düz yüzde anlatma devam edeceğim. Düz yüzde yine 2 ajurdan oluşan bu modelimizin yapımına başlayacağız. Düz yüzdeyiz. Yine model ilmeklerine başlıyoruz. 1, 2 ilmek düz örüyorum. Daha sonraki 2 ilmeği şişimden alıp düzeltme yapıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Bir ajur doluyorum. Ajur ilmeği bir düz ilmek örüyorum. Bu kısımdaki minik ajurumuzu yapmak için 2 ilmeği şişimden alıyorum. İkisini birlikte yine düzeltip örüyorum. Bir ajur doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar ajur doluyorum. 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte örüyorum. Bir düz ilmek daha örüp ajur dolayıp 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte örüyorum. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. 4. ve 5. ilmeğe yine düzeltme yapıp ikisini birlikte örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. Bir düz ilmek örüp yine minik ajurumuz için 2 ilmeğimizi düzeltip ikisini birlikte örüyorum. Bir tane ajur dolayıp bir düz ilmek örüp tekrar ajur dolayıp 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Ajur doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bu sıra önemli olduğu için tamamını anlatacağım arkadaşlar. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Yine 2 ilmeğe düzeltme yapıp ikisini birlikte ördüm. Bir tane ajur doladım. 1 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimizi yine düzeltip ikisini birlikte ördük. Ajur doladık. Bu kısımdan model için devam eden ilmeğimizi
düz ördük. Bir ajur daha doladık. 2 ilmeği birlikte ördük. Bir düz ilmek örüp tekrar ajur dolayıp 2 ilmeği birlikte ördük. 3 tane modelimizin işlemini yaptık. Devam ediyoruz. 1 2 3 ilmek düz örüyoruz. Yine 2 ilmeğe düzeltme yapıyoruz. 1 ilmek düz örüyor. 2 ilmeğe düzeltme yaptıktan sonra ajurumu doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Daha sonra 2 ilmeği düzeltip ikisini birlikte örüyorum. Tekrar ajur doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Yeniden ajur dolayıp 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir ilmek daha ördüm. Ajurumu dolayıp 2 ilmeği birlikte ördüm. Kontrol ediyorum. Yanlış var mı? Bazen ben de şaşırıyorum. Örgüyü söküp çekimi siliyorum o zaman. 1 2 3 tane düz ilmek ördük. 2 ilmeği alıp düzeltme yaptık. Bir tane ajur doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Daha sonraki 2 ilmeği düzeltip ikisini birlikte örüyorum. Bir tane ajur doladım. Bir düz ilmek ördüm. Tekrar ajur doladım. Ajur doladıktan sonraki 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir düz ilmek daha örüyorum. Ajur dolayıp 2 ilmeği birlikte ördüm. 1 2 ilmek daha düz örüp model ilmeklerini tamamladım arkadaşlar. Sıramı tamamlayacağım. Ters yüzden sırayı örüp düz yüzde anlatıma devam edeceğim. Düz yüzdeyiz. Minik ajurumuzun ikincisini yapacağız. 11 ilmeğimi tamamladım. Başlıyorum model ilmeklerine. Bir tane düz ilmek örüyorum. Daha sonraki 2 ilmeği düzeltip ikisini birlikte sağ kes yönünde düz örüyorum. Bir ajur doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği yine şişimden alıp ikisini düzeltip sağ kes yönünde düz örüyorum. Tekrar bir ajur doluyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek düz ördükten sonra ajurumu doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir ilmek daha düz ördüm. Daha sonra ajur dolayıp 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Model aralarında birer tane ilmeğimiz var. Yarısını örmüş olduk arkadaşlar modelin. 1 2 ilmeği şişimden alıyorum. Düzeltiyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği şişimden alıp ikisini düzeltip sağ kes yönünde düz örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. 1 2 3 ilmek düz örüp bir ajur daha dolayıp 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane ajur doluyor, bir tane ilmek örüyorum, bir ajur doluyorum, 2 ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar bir düz ilmek, diğer 2 ilmeğe düzeltme yapıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Daha sonra bir ajur doluyorum, bir düz ilmek örüyorum. Tekrar 2 ilmeği birlikte düzeltip ikisini birlikte örüyorum. Ajur doluyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum.
Tekrar ajur dolayıp 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir düz ilmek örüp ajur dolayıp tekrar 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane düz ilmek örüyoruz. Diğer 2 ilmeği birlikte öreceğiz. Ajurumuzu doladık. Bir düz ilmek ördük. Tekrar 2 ilmeği düzeltme yapıp ikisini birlikte ördük. Ajuru doladık. 1 2 3 ilmek düz ördük. Tekrar doladık. 2 ilmeği birlikte ördük. Bir düz ilmek ördük. Tekrar doladık. 2 ilmeği birlikte ördük. Bir tane düz ilmek ördük. 2 ilmeğimize düzeltme yapıp ikisini birlikte ördük. Ajurumuz dolayıp bir düz ilmek ördük. Daha sonraki 2 ilmeği birlikte ördük. Yeniden ajur doladık. 1 2 3 ilmek birlikte ördük. Tekrar ajur doluyoruz. 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Bir ilmek daha düz örüp bir tane daha ajur dolayıp 2 ilmeği sola kes yönünde örüp son kalan model ilmeğini düz örerek tamamladım. Şişimde 2 4 6 8 10 11 tane bant ilmeğim kaldı. Bant ilmeklerini tamamlıyorum. Ters yüzden sıramı tamamlıyorum. Düz yüzde anlatıma devam ediyorum. Ters yüzden sıramı tamamladım. 11 ilmek örgümü ördüm. Şimdi düz yüzden düz, ters yüzden ters 2 sıra örgü öreceğiz arkadaşlar. Hiçbir işlem yok. İlmeklerimizi düz örerek ilerliyoruz. Diğer yüzden de sırayı tamamlayıp düz yüzde anlatıma devam edeceğim. Tamamladım 2 sıra örgüyü. Başlıyoruz şimdi model ilmeklerine. 11 ilmeğimizi de ördük. Bir ilmek örüyorum. Daha sonra bir tane ajur doluyorum. 2 ilmeğimi şişime alıp ikisini birlikte örüyorum. Devam edip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz örüyorum. 9 ilmek düz ördükten sonraki 2 ilmeği yine yönünü düzeltip ikisini birlikte sağ kes yapıyorum. Bir tane ajur ilmeği doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar bir ilmek dolayıp devamındaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Yine başlıyorum düz ilmek örmeye. 9 tane öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz ördük. 2 ilmeği yine düzeltiyoruz. İkinci sıradaki ilmeği birinci sıradaki ilmeğin üzerine atıp birlikte örüyoruz. Bir ajur doluyoruz. Bir düz ilmek örüyoruz. Tekrar ajur dolayıp sol yöndeki şişimizden 2 ilmeği birlikte örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz örüp yine 2 ilmeğimizin yerini değiştirip sağ kes yönünde örüp bir ajur dolayıp bir ilmek
düz örüyoruz. Tekrar bir tane daha ajur doluyorum. Sol yöndeki şişimden ilk 2 ilmeği birlikte örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz örüyorum. 10. ve 11. ilmeği şişimden alıp ikisini düzeltip ikisini birlikte ördüm. Bir tane ajur doladım. Bir düz ilmek ördüm. Tekrar ajur dolayıp sol yöndeki şişimdeki ilk 2 ilmeği birlikte ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz ördüm. Son modelimdeyim. 10. ve 11. ilmeğimi şişimden alıp 11. ilmeği 10. ilmeğin üzerine atıp ikisini birlikte ördüm. Bir tane ajur doladım. Bir düz ilmek örüp model ilmeklerini tamamladım. Bant ilmeklerimi öreceğim. Ters yüzde bu kısımda bu ilmeğimizin hizasındaki bu ilmeklere ters yüzden birer tane popcorn yapacağım. Popcorn yapacağımız ilmekler arkadaşlar bu kısımdaki 2 4 6 8 9 ilmeğin ortasındaki 5. ilmeğe ters yüzden popcorn yapıyoruz. Bir önceki sırada modelde popcornları tarif ettiğim için yeniden yapmayacağım. Ters yüzden tamamlayıp düz yüzde devam ediyorum. Ters yüzden sıramı tamamladım. Popcornlarımı yaptım. Şimdi modele devam edeceğiz düz yüzden. 11 ilmeği örüp tamamladım. Model ilmeklerine başlıyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum. Bir tane ilmek doluyorum şişime. Devamındaki 2 ilmeği birlikte sola kes yaparak örüyorum. Bu kısımda yaptığımız 2 ajurluk modelden yine yapacağız arkadaşlar. İkisini birlikte ördükten sonra ilmeğimin bir düz ilmek daha örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Daha sonra sol yöndeki şişimden 2 ilmeği alıp düzeltip sağa kes yapıyorum. Yerleştiriyorum biraz. Bir tane ajur ilmeği doluyorum. Bir tane düz ilmek örüp tekrar 2 ilmeği düzeltip sağ kes yapacağım. Düzelttim ilmeklerimi, ikisini birlikte ördüm. Bir tane ilmek doluyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir düz ilmek örüp tekrar bir tane ilmek dolayıp devamındaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Popcorn ilmeğini düz örüyorum. Sol yöndeki şişten yine 2 ilmek düzeltip sağ kes yapıyorum. Bir tane ajur doluyorum. Bir düz ilmek örüp devamındaki 2 ilmeği yine yönünü düzeltip ikisini birlikte sağ kes yapıp örüyorum. Yine ajurumu doluyorum. 1 2 3 ilmek düz örüp bir tane daha dolayıp 2 ilmeği birlikte örüyorum. 2 modeli anlattım. Diğer modellerime de aynı şekilde devam edeceğim. Ters yüzden sıramı tamamlayıp düz yüzden yine sıralarımı anlatacağım. Bu kısımdaki sıraların aynısı ama örgüye yeni başlayan arkadaşlarım için ikişer modelden tarif edeceğim.
Düz yüzdeyiz. Bu kısımdaki ajurlu modelimizin ikincisini yapacağız. Yine bant ilmeklerimi ördüm. Model ilmeklerine başlıyorum. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Bir tane ilmek doluyorum. Sol yöndeki şişimden 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane düz ilmek daha örüyorum. Tekrar bir tane ilmek doluyorum. Popcorn'un hizasındaki 3 ilmeği şişime alıp üçünü birlikte düz örüyorum. Tekrar bir tane daha ilmek doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Model ilmeklerinden 2 ilmeği düzeltip sağ kes yapıp düz örüyorum. Modelimizde 2, 4, 6, 7 tane ilmeğimiz kaldı. Bir tane ilmek doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. Tekrar bir tane ilmek dolayıp 2 ilmeği birlikte şişime alıp örüyorum. Bir tane daha düz ilmek örüyorum. Bir ilmek doluyorum şişime. Daha sonra 3 ilmeği şişime alıp üçünü birlikte düz örüyorum. Bir ilmek daha doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Diğer 2 ilmeği düzeltip sağ kes yapıp düz örüyorum. Bir tane ilmek doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ilmek örüp tekrar bir tane ilmek dolayıp 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Bir ilmek dolayıp popcorn'un hizasındaki 3 ilmeği birlikte örüyorum. Yerleştiriyorum. Bir ilmek doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Daha sonra bu 2 ilmeği yine düzeltip ikisini birlikte örüp ilmeğimi dolayıp düz ilmeklerime devam ediyorum. Sıramı tamamlıyorum. Ters yüzden de sırayı tamamlayıp düz yüzde anlatıma devam ediyorum. Düz yüzdeyiz. Modelimizin görüntüsü böyle. Artık belli yapacağımız işlemler. Yine 11 ilmeği tamamladık. Model ilmeklerine başlıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek düz örüyorum. 4 ilmek düz ördükten sonra bir tane ilmek doluyorum. Ve bu kısımda içe doğru giden ilmeğimizle birlikte bir ilmeği birlikte örüyorum. Devam edip 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Diğer yönden 2 ilmeği düzeltip ikisini birlikte örüyorum. 5 tane model ilmeğimiz kaldı. Her düz yüzde azaltarak tamamlayacağız bu ilmekleri. Bitmiş hali de böyle olacak arkadaşlar. Bir ilmek doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. 1, 2, 3 ilmek örüyorum. 3 ilmek düz örüp diğer 2 ilmeğimi yine ikinci ilmeği birinci ilmeğin üzerine atıp ikisini birlikte örüyorum. Bir ilmek doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek örüp bir ilmek dolayıp 2 ilmeği birlikte örerek 3. modelime başlıyorum. Sıramı
tamamlıyorum, yine ters yüzden de örüyorum. Düz yüzde anlatıma devam edeceğim. Düz yüzdeyiz yine arkadaşlar. Bant ilmeklerimizi ördük. Model ilmeklerine başlıyoruz. 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. Bir tane ilmek doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Modelimizin diğer yönünde kalan 2 ilmeği düzeltip ikisini birlikte sağ kes yapıyorum. Bir ilmek dolayıp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek örüyorum. Yine bir ajur doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir düz ilmek örüp diğer yönden 2 ilmeği düzeltip örüyorum. Ajurumu dolayıp düz ilmeklere devam ediyorum. Tariflik pek bir şey kalmadı arkadaşlar. Bu kısımdaki gibi ilmeklerimiz 3 tane kaldı. Diğer düz yüzde de bu 3 ilmeği birlikte öreceğim. Daha sonra 2 sırada düz örgü yapacağım. Modeli tamamladıktan sonra düz sıralarda tamamladıktan sonra anlatıma devam edeceğim. Bu sıralar gibi örüyoruz. Modelimizi kapattık arkadaşlar. Model başka yapmayacağım. Bir tane yarım, bir tane de tam modelimiz olacak. Modeli tamamladıktan sonra 3 sıra örgü ördüm. Düz yüzden ördüm, ters yüzden ördüm, tekrar düz yüzden ördüm. Şimdi ters yüzdeyim. Ters yüzde yine popcorn ilmeklerinin hizasına popcorn yapacağız. İlk popcorn için ters yüze dönüyorum. İlmeğime takıyorum tığımı. Bir zincir çekiyorum, bir tane daha çekiyorum. Daha sonra dolgularımı yapmaya başlıyorum. 4 dolgu yapacağız. Üçüncüsü ve dördüncüsü. Tığımda 5 tane ilmek var. Hepsini birden topluyorum. Bir zincirle sıkılıyorum. Daha sonra bir alt sıradan tığıma bir ilmek takıp tığımdaki ilmekten kaydırıyorum. İlmeğimi sağ yöndeki şişime alıp popcornumu yerleştiriyorum ve diğer ilmekleri örmeye başlıyorum. Diğer popcornların hizasında 1 2 3 4 tane daha yapacağım. Tamamlayacağım. Daha sonra düz örgü öreceğim. Düz örgüden sonra belli bir santimde yaklaşık 3 santim örgü ördükten sonra bir popcorn daha yapacağız. Sıraları tamamlıyorum. 3 santim örgüyü devam ediyorum. Popcornlarımızı yaptıktan sonraki düz örgü bölümünü tamamladım arkadaşlar. Mezurayla ölçeceğiz şimdi. Mezurayla ölçtüğümde bu kısımdaki örgümün yüksekliği 3 santim. 3 santimle sıralarımız ise 2, 4, 6, 8, 10, 11 sıra. Son sıra yine düz yüzden ördüm. Ters yüzden
Popcornlarımı yapmaya başlayacağım. İlmeğini hesapladım. Örgüde sağ yönde 2, 4, 6, 7 ilmeğimiz olduğunda 8. ilmeğe yine popcornumuzu yapmaya başlıyoruz. Tığımı takıyorum. Bir zincir, bir zincir daha sonra dolgularımı yapıyorum. Mesafeyi görmeniz için yapacağım. Yoksa artık herkes biliyordur popcornu yapmayı. 4 tane dolgu yaptım. Zincirimle birlikte 5 tane ilmek var tığımda. Hepsini birlikte topluyorum. Bir zincir çekip yerleştiriyorum. Bir alt sıranın ipinden tığıma bir ilmek alıp daha sonra popcorn ilmeğinden tığımdaki ilmekten kaydırıp takıyorum. İlmeğimi sağ yöndeki şişime aldım. Daha sonra diğer ilmekleri ters örüyorum. Çeviriyorum. Biz 3 santim ölçtük ama mesafesi de olduğu için ikisinin arası yaklaşık 2 santim arkadaşlar. Devam edip bu aralıklarla 5 tane popcorn olana kadar yapacağım. 5 tane popcorn olduğunda size yine ölçü vereceğim. Süveterimizde ilerledim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane popcornu tamamladım. Beden genişliği de modelli kısımda 33 santim, düz kısımda 32 santim. Ajurları bıraktığımız zaman üst tarafa birazcık 1 santim daraldı. Böyle olması bizim için daha iyi, çünkü bedeni büyük olduğu için üst kısmının omuzlardan taşmaması için, alt kısmının da basen kısmında daha güzel durması için 1 santimlik fark daha iyi oldu. Yüksekliği de şimdilik örgümüzün 5 popcornu bitirdiğimde yüksekliği 28 santim. 28 santim bizim için yeterli değil. Biraz daha öreceğiz. Yaka oyuntusu yapacak mesafeye gelene kadar devam edeceğim. Artık popcornları yapmayacağım. Düz yüzde düz, ters yüzde ters örgüyle devam ediyorum. Yeterli uzunluğa geldiğimde yaka oyuntusu tarifiyle devam edeceğim. Süveterimizde ilerledik. Yaka oyuntusu yapacak mesafeye geldik arkadaşlar. Yakanın oyuntusunu ve ilmekleri anlatmadan önce size mezura ile yine ölçü vereceğim. Bir de bazı takipçilerim illaki sıra sayısı istediği için son ilmekleri sayarak da ölçü vereceğim. Mezura ile örgümüzün bu kısmından ölçüyoruz. Örgümüzün yüksekliği 33 santim arkadaşlar. 33 santimle son ilmeklerimizin sayısı da başlangıçtan itibaren sayacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 65. son ilmeğimiz şişimizde. Son ters yüzden sırada son ilmeği örmedim arkadaşlar. Başlıyoruz şimdi yaka oyuntusu için. Yaka oyuntusunda sağ yönden örerek ilerleyeceğiz. Mavi ve pembe ayracın ortasında kalan 13 ilmeği keseceğiz. Sol yönü önce öreceğiz. Sol yönü örerken 13 ilmeği kestikten sonra 3, 2, 1, 1, 1, 1 olmak üzere 2, 4, 6, 8, 9 ilmek daha keseceğiz. Sol yönde
şişimizde kalan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 ilmeğimiz var. 31 ilmeğe bir tane de ilmekleri kestiğimiz ilmek ilave olacak. 32 ilmekle omuz kısmını tamamlayacağız. Daha sonra sol yönü tamamladıktan sonra ipimizi mavi ayracın olduğu kısımdan bağlayarak sağ yönü de aynı şekilde 9 ilmeği 3, 2, 1, 1, 1 olarak keseceğiz. Şişimizde sağ yönde de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 ilmek var. Bir ilmekte yine ilmekleri kestiğimiz ilmek gelecek ve 32 ilmekle sağ yön omuzu da örmüş olacağız. Sayıyla da ilmekleri yazdım arkadaşlar. 31 ilmek, 9 ilmek, orta kısımda 13 ilmek, yine 9 ilmek ve 31 ilmek. Bu kısımda birer tane ilmek kestiğimiz ilmek gelince 32 olacak. İsterseniz bir tane daha kesip 31 ilmek de yapabilirsiniz. Başlıyoruz şimdi. Yerleştiriyorum biraz. Son ilmeğimi daha sonra düz ilmekleri örmeden alıp ters ilmekleri örüyorum. 31 ilmeği örüyorum. Daha sonra ayırdığım 9 ilmeği de örüp mavi ayracın olduğu bu bölümde anlatıma devam ediyorum. Mavi ayracımdayım. Ayracımı alıyorum. Sağ yöndeki şişime daha rahat görmeniz için çıkartıyorum. Hatta mavi ayraçtan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmeğim var. Bu 13 ilmeği keseceğim arkadaşlar. İlk ilmeğime tığımı takıyorum, düz örüyorum. Daha sonra diğer ilmeği örüp tığdaki ilmekten kaydırıyorum. Düz örerek ilmeklerimi kesip ilerliyorum. Ayraca kadar devam edeceğim. Tamamladım ilmekleri kesmeyi. Pembe ayracımı çıkartıyorum. İlmeğimi sol yöndeki şişe alıyorum ve sol yöne doğru ilmekleri örüyorum. Bu ayracımı çıkarmayacağım. Çünkü ayraca kadar ilmeklerimizi, bu kısımdaki ilmekleri keseceğiz. Sırayı düz yüzden tamamlıyorum. Ters yüzden de 2-3 ilmek kalana kadar örüp anlatıma devam ediyorum. Ters yüzdeyim. Şişimde 4 ilmeğim var. 1, 2 ilmek daha örüyorum. Ters ördüm. Kalan 2 ilmeği birlikte örüp bir tanesini kesmiş oluyorum arkadaşlar. Düz yüze dönüyorum. Bu kısımda bir delik oluşmaması için ilmeğimizin bir tanesini ters yüzde kestik. Diğer 2 tanesini ise düz yüzden kesiyoruz. Birincisi ve ikincisi. Toplamda 3 ilmek daha kesmiş olduk. Yine ilerliyorum. Düz yüzden sırayı öreceğim. Daha sonra ters yüzden kesimi yine anlatacağım.
Ters yüzdeyiz. Yine 4 ilmeğimiz var. 1 2 tanesini örüyorum. Şişte kalan 2 ilmeği birlikte ters örerek bir tanesini daha kesmiş oluyorum. Düz yüze dönüyorum. Bir ilmek daha keseceğiz. İlmeğimi aldım. Bir tane düz ilmek örüyorum. Daha sonra ördüğüm ilmeği şişimdeki son ilmeğin içinden kaydırıyorum. Bir tanesi ters yüzde, bir tanesi düz yüzde, 2 ilmek daha kesmiş olduk. İlmeklerimi düz örerek sol yöne doğru ilerliyorum. Düz yüzden yine sırayı tamamlayıp ters yüzde kesimi anlatacağım. Ters yüzdeyim. Şişimde 5 tane ilmeğim var. 4 tanesini örüyorum. Kenar ilmeğimi şişime alıyorum. Ters yüzden kesim yapmayacağım. Çünkü artık birer tane keseceğiz ilmeklerimizi. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Daha sonra bir ilmek örüyoruz. Sağ yöndeki şişimizdeki son ilmekten ördüğümüz bir ilmeği kaydırıyoruz. Diğer ilmekleri düz örerek devam ediyoruz. Artık arkadaşlar ayraca kadar kalan 3 ilmeği bu şekilde kesip tamamlayacağım. Herhangi bir değişiklik yok. İlmeklerimi kestikten sonra anlatıma devam edeceğim. Sol omuzdayım. Son kalan ilmeğimi kesiyorum. Ayracımı çıkarıyorum. İlmeklerimi düz örerek devam ediyorum. 31 tane ilmek bırakmıştım. Bir tane de ilmekleri kestiğim ilmeğimi ekledim. 32 ilmekle omuz kısmında yeterli yüksekliğe gelene kadar öreceğiz arkadaşlar. Yakamızın oyuntusu şimdilik böyle. Tamamladığımda size yine sıra ve santim olarak ölçü vereceğim. Devam edip 32 ilmekle yeterli yüksekliğe gelene kadar örüyoruz. Sol yönde yaka kısmındaki sıralarımı tamamladım arkadaşlar. Yaka oyuntusuna başlamadan önce son ilmeklerimizi saydığımızda ayracımı takmıştım. Ayracımdan sonra oyuntu yaptığımızda sıramızın sayısı 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane son ilmeğimiz var. 16 son ilmek 32 sıra örgü demek. 32 sıra örgü yapmış olduk. İlmeklerimi kapatmadım. İlmek tutucuma aldım. İpimi birazcık ip bırakarak kestim. Sol yönü ilmek tutucuda bırakıyoruz. Şişimi sağ yöne yerleştirdim. Ters yüzden ipimizi bu kısımdaki kestiğimiz ilmeğin hizasına bağlıyoruz. Bir tane ilmek alıyorum. Aldığım ilmekten ipimi geçici bir düğümle bağlayacağım. Şişimin diğer ucunu alıyorum. Ters yüzden sıramı ters örerek yaka kısmına, bu omuz kısmına da başlıyoruz şimdi. Sıramı tamamlıyorum ters yüzden. Düz yüzden bu kısımda tarife devam edeceğim anlatıma.
Sağ yönde düz yüzdeyim. 31 ilmeğimi sayıp ayracımı taktım. Ayraçtan sonraki 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğimizi kesmeye başlayacağız. 3 ilmek keseceğiz. 2 ilmek, daha sonra da birer birer keseceğiz ilmeklerimizi. 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. 2 ilmeğim kalınca ikisini birlikte örüyorum. Bir tanesini kesmiş oldum. Çeviriyorum örgümü. Ters yüzden 1, 2 ilmek daha kesiyorum. 3 ilmeğimi kesmiş oldum. Devam ediyorum ters yüzü örmeye. Ters yüzü tamamlıyorum. Düz yüzde yine ayracımın olduğu bu kısımda tarife devam edeceğim. Düz yüzdeyim. Ayracın olduğu kısımdayım. Kalan ilmeklerimi örüyorum. 2 ilmeğim kalınca ikisini birlikte şişime alıp örüyorum. 2 ilmek keseceğiz. Bir tanesini kesmiş oldum. Örgümü çeviriyorum. Bir ilmek örüyorum. Ters ördüğüm ilmeği şişimdeki ilmeğin içinden kaydırıp kestim arkadaşlar. Devam ediyorum. Ters yüzden sırayı tamamlıyorum. Düz yüzde anlatıma devam edeceğim. Tamamladım arkadaşlar sıralarımı. İlmeklerimi kapatmadım. Bir ilmek tutucuya takıp ipimi kestim. Bu oyuntu bizim için yeterli. Ölçü olarak da sıraları söyleyerek size ölçü vereceğim. 85 tane son ilmek saymıştık. 86. son ilmeğe ayraç taktım. Sayıyoruz şimdi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane son ilmeğimiz var. Omuz kısmında ters ve düz yüzden 32 sıra örgü yaptık demek bu. Bu kısım bekleyecek. İlmeklerimiz ilmek tutucuda. İpimi sağ yönde kesim yaptığım ilmeğin hizasına geçici bir düğümle bağladım. Şimdi bu kısımdan bir tane ilmek alacağım tığla. Yine açıklık oluşsun istemiyorum. O yüzden bir tane ilmek takacağız. İki yönünde eşit olması için. Bağladığım ipin hemen yanındaki ilmekten bir tane ilmek taktım. Şişime alıyorum bu ilmeğimi. Ters yüzden sıramı örmeye başlıyorum. Bu arada örtü sermedim. Örtü serdiğim zaman çekimlerim net olmadı arkadaşlar. Örtü sermeyince de birazcık şişlerim, ilmek tutucum gürültü yaptı. Kusura bakmayın. Ters yüzden sırayı tamamlıyorum. Düz yüzde ayracın hizasında bu kısımda tarife devam edeceğim. Düz yüzdeyiz. İlmeklerimizi kesmeye başlayacağız. 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz örüyorum. İki ilmeğim kalınca ikisini birlikte şişime alıyorum. Düz örüyorum. 3 ilmeğin bir tanesini kesmiş oldum. Örgüyü çeviriyorum. Son ördüğüm ilmeği alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Ters ördüğüm ilmeği şişimdeki ilmekten kaydırıyorum. Bir ilmek daha ters örüp yine şişimdeki ilmekten kaydırıyorum. 3 ilmeğimi kesmiş oldum arkadaşlar. 3 ilmekten sonra diğer ilmekleri sıramıza göre ters örerek devam ediyoruz. Düz yüzde yine ayracın olduğu bu kısımda anlatıma devam edeceğim. Düz yüzdeyim. 2 ilmeğim kalana kadar yine ilmeklerimi örüyorum. 2 ilmeğim kalınca ikisini birlikte şişime alıp
birlikte örüp bir tanesini kesmiş oluyorum. Ters yüze dönüyorum. Bir ilmek daha ters örüp şişimdeki ilmeğin içinden kaydırıp ikinci ilmeğimi de kesmiş oldum. Ayracımdan önce 1 2 3 4 tane ilmeğim var. Bu ilmekleri de ters yüzde birer tane keseceğiz arkadaşlar. Ters yüzden sırayı tamamlayıp düz yüzde kesimi tarif edeceğim. Düz yüzdeyiz. Ayracımdayım yine. Kalan ilmekleri örüyorum. Düz yüzde kesim yapmıyorum. Son ilmeğe kadar ördüm. Ters yüze dönüyorum. Sonra ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime alıp bir tane ters ilmek örüp şişimdeki ilmekten kaydırıp bir ilmek kesmiş oluyorum. Diğer 3 ilmeğe de aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. Tamamlayacağım birer tane kesmeyi. 32 tane ilmeğim kalınca diğer yöndeki gibi 32 ilmekle 32 sıra örgü olana kadar bu kısımdan devam edip aynı sayıda tamamlayacağım. Sağ omuzu da tamamladıktan sonra anlatıma devam ediyorum. Tamamladım arkadaşlar. Sağ omuzu da. Yaka kısmı biraz açık gibi gelebilir size ama ilmek toplayıp yaka ördüğümüzde ölçüsü güzel olacaktır. Yine ilmeklerimi şişimde bıraktım, kapatmadım. İpimi de bu kısımda bırakacağım. Yaka için omuzu birleştirdiğimde düğüm olmaması için bu ipi kullanmayı düşünüyorum. Ön parçamız şimdi bekleyecek. Katlayıp kaldırıyoruz bu örgümüzü. Diğer parçamızı, arka parçayı başlayacağız. Şişime yine ön kısımla aynı sayıda ilmek attım. Şişimde 93 ilmeğim var. Arkası için de aynı ilmekle örgü yapacağız. Ön kısımdaki sayı kadar, bu kısımdaki bant sırası kadar sıralarımızı tamamlayacağız. Aynı ölçüde lastik ördükten sonra 2 sırada örgü yapacağım. Örgü yaparken yine yan kısımlarda 11'er ilmekten oluşan bantlarımız olacak. Birinci sırayı bir ters bir düz olarak başlıyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Yine ikinci ilmeği ters örüyorum. Özellikle buna dikkat ediyoruz. Ters ilmekten sonra düz ilmek, tekrar ters ilmek ve düz ilmek. Tamamladıktan sonra anlatıma devam edeceğim. Lastiğimin sıralarını tamamladım arkadaşlar. Lastik sıralarından sonra düz yüzden düz, ters yüzden ters 2 sırada örgü ördüm. Şimdi düz yüzden bir sıra örgü öreceğiz. Daha sonra ters yüzde ön kısımdaki gibi 5 tane popcorn yapacağız. Model yapmayacağız. Sadece lastikten sonra ön kısımda olduğu kadar popcorn olacak arka kısımda. Sıramı tamamlıyorum. Ters yüzde popcornların tarifiyle devam edeceğim. Tamamladık popcornlarımızı arkadaşlar. Ön kısımda 1 2 3 4 5 tane popcornumuz var. Arkası kısımda da 1 2 3 4 5 tane popcornumuz var. 93 ilmekle sağ yönde
11 ilmek bandımız var. Ters yüzden daha belli. Sol yönde de 11 ilmek bandımız var. İkisinin ortasında kalan ilmeklerimizi düz yüzde düz, ters yüzde ters örgüyle yeterli uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Arka kısım ön kısımdan bir bant mesafesi bu kadar uzun olacak. Devam ediyoruz. Şimdi yeterli uzunluğa geldiğimde arka kısımda küçük bir yaka oyuntusu yapacağım. Yaka oyuntusuyla anlatıma devam edeceğim. Başka anlatımlık bir durum olmadığı için devam edip tamamlıyorum örgümü. Arka kısımda ilerledim arkadaşlar. Yaka oyuntusu yapacak mesafeye geldim. Hesaplarımı yaparken de ön kısımda 81 tane son ilmeğim var. 81 son ilmekle bir sırada düz yüzden ördük. İpimiz sağ yönde. Arka kısım biraz uzun olacağı için uzunluk yapacağım mesafeyi 2, 4, 6 tane son ilmeği sayıp 7. son ilmeğe bir ayraç taktım ve ön kısımla eşit olması gereken son ilmek sayımız bu kısımda. 81 tane son ilmek, bir tane de düz yüzden sıra olunca bu kısımda da saydığım sıralarım 78 tane. 78 ilmekle bu kısımda yaka oyuntusu verirken ön kısımdaki sıralara denk gelecek. Başlıyoruz. Şimdi lastiklerimi örmeye başlıyorum. Düz ilmekleri örmeden alıp ters ilmekleri örüyorum. Düz ilmeklere gelince de ayraca kadar devam ediyoruz. Omuz sayılarımız eşit olacak. 32'şer ilmeğimiz olacak. Tamamladım. 32 ilmeği ördüm. Diğer ilmekleri şişimde bırakıyorum. Ters yüze dönüyorum. Son ilmeğimi her iki yüzde de öreceğim. Bu kısımda açılsın istemiyorum. Ön kısımla aynı sırada örgü olana kadar devam edip tamamladığımda tarife devam ediyorum. Tamamladım arkadaşlar. Yaka kısmına verdiğim yüksekliği. Bu kısımdaki son ilmeklerimiz de istediğimiz sayıda oldu. İpimi kesmek istemiyorum. Bu kısımda yakanın içinde kalacağı için ilmeklerime ineceğim ve ilmeklerimi birazcık ip tutuyorum kasmaması için. İlmeklerimi düz örerek 32 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bu ilmekleri de açık bırakmak istiyorum yaka örümü için. Çünkü ilmek olarak bıraktığınızda yakası böyle giydirirken gayet rahat açılıp toplanacaktır. O yüzden arka kısımdaki ilmekleri kapatmayacağım. 32 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sayıyorum sol yöndeki ilmeklerimi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 fazla örmüşüz. 30, 31, 32 tekrar sayıyorum.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 tane. Bu 32 ilmekle tekrar bu kısma yükseklik vereceğiz. 32 ilmeği ters yüzden ördükten sonra düz yüze döneceğim. Sırayı tamamlayıp döneceğim kısımda tarife devam edeceğim. Tamamladım ters yüzden sıramı. 32 ilmek, 32 ilmek. Orta kısımdaki kalan ilmek sayısı ise 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 tane. Özellikle yorumlarda sorulur diye saydım bu kısımdaki ilmeği. Devam edip şimdi sol yöne de yüksekliği vermek için sıralarımızı tamamlıyoruz. Daha sonra ön kısımla arka kısmın omuzlarının birleştirmesiyle tarife devam edeceğim. Yaka kısmındaki işlemleri tamamladım. Sağ ve sol yöne yükseklik verdim. Şimdi ön kısımla omuz kısmındaki ilmeklerimizle ikisini birleştireceğiz arkadaşlar. Arka kısmı düz yüzü üste gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Ön kısmında düz yüzü içe gelecek şekilde, ters yönlerimiz dış yüzde olacak şekilde örgümüzü tutuyoruz. Her iki omuzu da birleştireceğim. Yakayı yuvarlak tek parça öreceğim arkadaşlar. Kenar ilmeklerimden birer tane tığıma takıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Daha sonra iplerimi yerleştirerek biraz sıkılaştırıyorum bu kısımdaki ilmekleri. Daha sonra bir şişimden bir tane diğer şişten ilmek alıp ikisini birlikte örüp tığımdaki ilmekten kaydırıyorum. Yeniden aynı işlemi yapıyorum. Şişlerimizden birer ilmek tığımıza alıp takıyoruz. İkisini birlikte örüp tığdaki ilmekten kaydırıyoruz. Bu arada bu işlemi yaparken iplerinizi kesmeyin arkadaşlar. Hangi ipimiz uygunsa ilmek toplamaya düğüm yapmadan devam edeceğiz. O yüzden ipleri kesmiyoruz. Tamamlıyorum ilmekleri bu şekilde yaparak omuz kısmındaki dikişten sonra devam ediyoruz. Ters yüzde sol omuzu birleştirdim arkadaşlar. İpimi bıraktım. Sağ yönü ise yaka kısmına doğru şişlerimi yerleştirdim. Çünkü bu kısımda ipim var. Bu ipimi kullanmak istiyorum. Fazla bırakmıştım. Size özellikle söylemek istedim. Yaka kısmından kol kısmına doğru. Şimdi bu ilmeklerimizi de kapatacağız. Yine bir şişimden bir tane diğer şişimden ilmek alıyorum. Tığımla örüp yerleştiriyorum. Daha sonra yine bir tane mavi şişimden bir tane diğer şişten ilmek alıp örüp kaydırıyorum. Bu kısımdaki ipin fazlasını çekiyoruz. İlmek toplarken o ipimizi gizleyeceğiz. İlmeklerimi kapatmayı, omuz dikişini tamamlayıp tarife devam edeceğim. Omuz dikişlerimiz tamam arkadaşlar. Şimdi dikişsiz olarak yaka kısmına öreceğiz. Eğer böyle küçük şişiniz yoksa ya da
dikişsiz olarak örmekte zorlanırsanız omuz kısmının bir tanesini birleştirmeyip açık şekilde de yapabilirsiniz yakayı. Veya büyük misinalı şişlerle fazlalığını çekerek bir kısımdan bu misinalı şişlerle de yapabilirsiniz. İlmeklerimi taktım ben bu şişime, yaka kısmındaki arkadaki ilmekleri taktım. Şimdi sol ve sağ yönden ilmek takacağım, örgüden takacağım bu kısımda ilmekleri. Ön kısımda ise ipimi kesmeyeceğimi söylemiştim. Ön kısımdan kalan iple bu kısımdan devam ederek ilmek toplayacağım. Başlıyoruz. İlk önce bu yönden ilmek takacağız. Bir tane, görüntüyü düzelteyim ki daha iyi yakından göstereyim. Pembe örgüyü çekiyorum ve ilk ilmeğimi bu kısımdan, örgünün ilk sırasından alıyorum. Daha sonra bir tane de örgünün kenar ilmeğinin hemen bu kısımdaki örgünün sırasından takıyoruz. Üçüncü ilmeği takıyorum. Bir sıra atlayıp dördüncü ilmeği de birleştirme yaptığım sıranın hizasından taktım arkadaşlar. 4 ilmek taktık bu yönde. Şişimizi çekiyoruz. Diğer yönden de 4 tane ilmek takacağız. Yine birincisini örgünün ilk sırasından, daha sonra bir sıra atlayıp diğer sıradan, ikincisi bir sıra daha atlayıp diğer sıradan da bir tane takacağım. Üçüncüsü ve dördüncüsü. Bu kısımdan da ilmeklerimizi taktık. Görüntüsü düzgün. Şimdi ipimizle devam edeceğiz. İpimizi parmağımıza doladık. Örgümüzün kesme yapmadan ördüğümüz bu kısmında 3 sıradan 3 ilmek toplayacağız. Bir sıra atlayacağız. Çünkü tüm sıralardan alırsak ilmeğimiz fazla olur. Başlıyoruz. Birinci sıradan bir ilmek alıyorum. Birinci ilmeği. Daha sonra ikinci sıradan ikinci ilmeği taktım. Üçüncü sıradan üçüncü ilmeği taktım. Devamındaki sırayı ilmek almadan atlıyorum. Yine birinci sıradan bir tane, ikinci sıradan ikincisi, üçüncü sıradan üçüncüsünü takıyorum. Bir sıra ilmek almadan atlıyorum. Diğer sıradan 1, 2 ve 3. Bu şişin metal kısmı kısa olduğu için biraz örmesi zor arkadaşlar. Arada ilmekleri kaçırabilirim. Çünkü destek vermiyor elinize. O yüzden biraz zor ilmekleri toplamak. Yine bir sıra atlıyoruz. 1, 2, 3. Şişimizde 3, 3, 3 şeklinde ilmeklerimiz belli olacak. Orantısı da ilmeklerin güzel. Fazla sık değil, seyrek de değil. Yine bir sıra atlıyorum. 1, 2, 3 ilmek daha takıyorum. Kesme yaptığımız bölüme geldik. 3 ilmek, 2 ilmek, 1 ilmek şeklinde yaptığımız bölümden de her sıradan, uygun sıralardan birer tane ilmek alacağız. Bir sıradan bir tane alıyorum. Daha sonra diğer sıradan
Dizilimi de böyle. İki ilmek kestiğimiz bölümden 2 ilmekten 2 tane takıyorum. Daha sonra bir tane ilmek aradan takıyorum. 3 ilmek kestiğimiz bölümde de 3 ilmekten 3 ilmek alıyorum. Bu kısımda ilmeklerimizi birebir toplayacağız. İlk önce 2 ilmeğin arasından bir tane takıyorum. Tığımla alacağım. Şimdi birebir arkadaşlar, bir ilmekten bir tane, diğer ilmekten bir tane. Bu kısmı oldukça kolay. Ve tamamlıyorum. Tüm ilmeklerden hizası belli, hepsinden birer tane taktım. 3 ilmek kestiğimiz yine sol yöndeyiz. İlk önce ara kısımdan bir tane takıyoruz. Daha sonra 3 ilmekten 3 tane takıyoruz. İki ilmek kestiğimiz bölüme gelince bir tane aradan takıyorum. 2 tane bu 2 ilmeğimin hizasından takıyorum ilmek. Yine kesim yaptığımız bir ilmekleri kestiğimiz bölümdeyiz. Bu bölümde de her sıradan birer tane alarak ilmeklerimizi ilerleyeceğiz. Tamamladım bu kısmı ve kesme yapmadan ördüğümüz bölümdeyiz. Birinci ilmeğimi taktım bu kısımdan, ikincisini ve üçüncüsünü takıyorum. Daha sonra bir sıra atlıyorum. 1 2 3 sıradan 3 ilmek takıyorum. Bir sıra atlayıp diğer sıradan ilmeğimi almaya başlıyorum. Şişimizde ilmeklerimizin görüntüsü bu sıklıkta. Birleştirme yaptığım bölüme kadar ilmekleri toplayıp sayıp size sayısını söylüyorum arkadaşlar. Topladım ilmeklerimi arkadaşlar. Saydım. 114 tane ilmeğimiz var. 114 ilmekle sürekli olarak düz yüzden yaka bandını öreceğiz. Başlayacağımız bu kısma bir tane ayraç takıyorum. Bir tur ördüğümüzde ayracımıza geldiğimizde ilmeklerimizin örülüşünü değiştireceğiz. Örülüşünü derken şimdi bir ters bir düz örgüyle başlayacağız. İkinci sıramızda ise lastiğimizde düz yüzde yaptığımız gibi ters ilmekleri örüp düz ilmekleri örmeden alacağız. Bu şekilde ikinci sıramızı tamamladığımızda üçüncü sırada yine bir ters bir düz ilmek öreceğiz. Başlıyoruz. Şimdi ters ilmekle başlayacağım. Söylediğim gibi bu şişle örmek biraz bana zor geliyor arkadaşlar. O yüzden ilmekleri tekrar örebilirim. Ters ilmeğimi ördüm. Daha sonra düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar
ters ilmek örüyorum ve düz ilmek örüyorum. Bir tane ters ilmek, bir tane düz ilmek, tekrar ters ilmek ve düz ilmek. Sırayı tamamlayıp sarı ayracın olduğu bölümde ikinci sırayı anlatacağım. Bir sıra örgüyü tamamladım. Bir ters bir düz ilmeklerimi ördüm arkadaşlar. Ters ilmekle başlamıştım. Düz ilmekle tamamladım. İlmeklerimiz bir ters bir düz olacak şekilde denk geldi. Şimdi ayracımızı alıyoruz. Örgümüzde ters ilmekleri öreceğiz. Ters ilmeği ördüm. Düz ilmeği örmeden alıyorum. Tekrar ters ilmeği örüyorum. Düz ilmeği örmeden alıyorum. Yine ters ilmeği örüyorum. Düz ilmeği örmeden alıyorum. Ayrıca bu şekilde sürekli düz yüzden ördüğümüzde lastiğimiz çok düzgün olacak arkadaşlar. Yaptığınızda siz de beğeneceksiniz. İkinci sıramı tamamlıyorum. Üçüncü sırayı tekrar anlatım yapacağım. İkinci sırada sıra sonundayım. Yine düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden alıp ters ilmeğimi ters örüyorum. Ve son olarak düz ilmeğimi örmeden alıp ayracımın olduğu kısma geldim. Üçüncü sıradayız. Yine tüm ilmeklerimizi öreceğiz. İlk ilmeğimi ters ilmeğimi ters örüyorum. Daha sonra düz ilmek örüyorum. Tekrar ters ilmek ve düz ilmek. Ters ilmek, düz ilmek. Artık kolaylaştı. İlmeklerim 2-3 sıra örünce şişimin de bir zorluğu kalmadı. Düz ilmeğimi örüp ters ilmeğimi de örüyorum. Yeniden düz ilmek. Sıramı tamamlıyorum. Diğer sırada yine ters ilmekleri örüp düz ilmekleri örmeden alacağım arkadaşlar. Bu şekilde yeterli uzunluğa gelene kadar öreceğim. Tamamladığımda size sıra ve santim olarak ölçü vereceğim. Bir de kısacık örmeyeceğiz. Yakayı ikiye katlayacağımız için birazcık öreceğiz. İkiye katladıktan sonra da bu kısımdaki ilmek sıralarını iç kısma alarak bu yönden dikeceğiz ve gayet temiz bir yaka yapacağız arkadaşlar. Sıraları tamamlayıp tarife anlatıma devam edeceğim. Süveterimizde yaka kısmında yeterli uzunluğa gelene kadar ördüm arkadaşlar. Düz yüzden size sıraları sayarak ölçü vereceğim. Bir de santimle ölçeceğim. Sıralarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. düz ilmeğimizde, şişimizde. İç yüzde sıralarımız daha fazla ama siz bu yüzdeki sıraları sayabilirsiniz ölçü olarak. Yüksekliği de yaka bandının 5 santim arkadaşlar. Yeterli bizim için bu yükseklik. Şimdi ilmeklerimizi kapatacağız. Düz ilmeği düz, ters ilmeği ters örerek kapatacağım. Daha sonra kendi renginden bir iple iç kısımdan yakayı dikeceğim bir tane iğne ile. Başlıyorum şimdi.
düz ilmeği düz örüyorum. Daha sonra devamındaki ilmeği ters örerek ilk ilmeğin içinden kaydırıyorum. Bu arada yakayı bitirdiğimiz sıra tüm ilmekleri ördüğümüz sıra olsun arkadaşlar. Düz ilmek, düz ilmek, ters ilmek. Tekrar düz ilmeğimi örüyorum. Devamında ters ilmeğimi örerek tığdaki ilmekten kaydırıyorum. İlmeklerinizi bol şekilde kapatmaya dikkat edin arkadaşlar. Çok sıkı sıkı kapatmayın bu ilmeklerinizi. İlmekleri kapatmayı tamamlayıp dikişi tarif edeceğim. İlmeklerimizi kapattık. Şimdi dikişini yapacağız. İpimizi kestiğimiz bu hizadan, son ördüğümüz ilmeğin hizasından, düz ilmekten katlıyorum birebir aynı hizaya. Daha sonra iğnemi, ipimi taktım. Bu kısma, iç kısma tutturuyorum iğnemi. İsterseniz örgünün ipiyle de dikebilirsiniz arkadaşlar. Bu ipi uzun bırakıp başlıyoruz. Şimdi örgüye iğnemi takıyorum. Daha sonra iç kısımdan ilmeklerimi takıyorum. Gizli bir şekilde dikiş yapacağım. İlmek topladığım son ilmeklerin hizasından takıp daha sonra örgüme takıyorum. İğnemi yeniden bu kısma tutturuyorum. Daha sonra örgüme tutturuyorum. Son ilmeklerin hizasına tutturup daha sonra örgüme tutturuyorum. Yeniden tutturdum. Aslında daha böyle hoşuma giden dikişler var ama çok zor arkadaşlar. Anlatımı da zor. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar için de zor. O yüzden böyle kolay bir dikiş tercih ettim. Tamamlıyorum dikişimi. Daha sonra bağcık tarifiyle devam ediyorum. Tamamladık yakamızı, dikişini bitirdik. Şimdi bağcıklarımızı öreceğiz. Bağcıklarımızı örmek için bize bir çorap şişi lazım. Benim çorap şişim 3,5 numara. Bir de 3 numaram var arkadaşlar. 3,5 tercih ediyorum. Sıkı sıkı öreceğim. 4 ilmekten yapacağız bağcıklarımızı. Daha net olması için örgümü katladım. İpimi doluyorum parmağıma, şişime. Tekrar atayım. 1 2 3 4 tane ilmek attım. 4 ilmekle başlıyoruz. Şişimizi ilmeklerimizi attıktan sonra sağdan sola doğru itiyoruz. Diğer ucunu, başladığımız kısmı uç tarafa getirip ilmeklerimizi düz örmeye başlıyoruz. Birinci ilmeğimi düz ördüm. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Üçüncüsü ve dördüncüsü. Sürekli olarak düz öreceğiz. 4 ilmeği ördükten sonra şişimi yine sol yöne doğru itiyorum ve diğer şişimi ilk ilmeğime takıp örmeye başlıyorum. 1 2 3 ve 4 ilmek. 4 ilmek ördükten sonra yine şişimi sol yöne doğru itiyorum. İlk sıradaki ilmekle başlıyorum. Birazcık ipimi çekiştiriyorum.
bu kısımda yuvarlak olması için iç kısımda ve tekrar ilmeklerimi düz örüyorum. Yine sol yöne doğru ittik şişimizi. İlk sıradaki ilmeği örüyoruz. İpimizi biraz sıkılaştırıp diğer ilmekleri de düz örüyoruz. Yeniden itiyorum. Şişimi sol yöne doğru ve ilk sıradaki ilmeği örerek başlıyorum. Yeterli uzunluğa gelene kadar böyle bir bağcık öreceğiz. Bağcığımızın çoğalmış hali ve kaç santim öreceğimizi de önceden diğer bağcıklarımı örüp hazırladım. Size ölçü vermek için kurdelalı bir şekilde bağlamak için yaklaşık 35 santim bağcık öreceğiz. 35 santim bağcıktan 4 tane yapacağız arkadaşlar. 2 tanesi sağ yön için, 2 tanesi sol yön için örüp hazırlayacağız. Daha sonra bitirirken birazcık ipini uzun bırakıp uç kısımda bu kısımdan örgümüze tutturacağız. Diğer kısımdaki başladığımız ipleri de gizleyeceğiz. Bağcıklarımı süveterimde size santim olarak ölçü vermek istiyorum. Omuz kısmından 16 santim ölçüp 16 santimin hizasına popcornlarımızın 1 2 3 4. popcornun hizasına bu kısma tutturup bağlıyorum. Daha sonra bağcıklarımı bağlayınca süveterimin ölçüsünü veriyorum. Tamamladık süveterimizi arkadaşlar. Ekranlara sığmayan süveterimiz. Çünkü çok küçük değil. Beden için ölçtüğümüzde mezurayı yaka kısmından tutup ölçtüğümde beden uzunluğu 47 santim arkadaşlar. Yaka kısmında beden genişliği 32 santim. Alt kısımda, modelli kısımda, ajurlu olan kısımda ise ajurlardan dolayı 33 santim. Bu büyüklükle çocuğun bünyesine göre değişmekle birlikte 7-8 yaşa uygun bir süveter arkadaşlar. İri olan kız çocuklarında 6-7 yaş, 6 yaşa da uygun olabilir. Bünyesi biraz daha narin, zarif,